Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size 5-6 yaş kız çocukları için 3 parça yelek modeli anlatacağım. Anne yeleği tarzında olacak arkadaşlar. Siz büyükler için, yetişkinler için de örebilirsiniz. Kendinize de yapabilirsiniz. Kızlarınıza da örebilirsiniz. İlmek sayısı olarak yorum kısmına yazarsanız yardımcı olurum arkadaşlar. Evet, şöyle deseni de size göstermek istiyorum. Deseni de çok güzel. Şöyle kolay bir model. Sadece 4 sıradan oluşuyor. Kolay ve güzel bir model. Desenim 6 ilmek ve katlarından oluşuyor. 6 ilmek ve katları artı 2 ilmek. Fazla atınca denk düşüyor. Dediğim gibi 3 parça öreceğiz. Eğer ki kız çocuğu zayıfsa arkadaşlar 6-7 yaşında olur diye düşünüyorum. Elimde ipim 2 yumak ip yeterli olacak arkadaşlar. Alize Happy Baby ile öreceğim. 100 gram, şöyle görebilirsem 100 gram 330 metre. Siz daha kalın iplerle de örebilirsiniz. Size kalmış. 3,5 numarada şiş kullanacağım arkadaşlar. Evet, hazırsanız şöyle ipimi kenara alayım. 2 yumak ip yeterli olacaktır. Biraz artabilir arkadaşlar. Videonun sonunda da ne kadar gittiğini size söyleyeceğim. İlk önce önleri yapacağız arkadaşlar. Sağ ön, sol ön, sonra arka bedeni yapacağız. Dediğim gibi aynı tarzda büyükler için de öyle. Hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şişimize 45 tane ilmek atalım. Ben de atıp döneceğim. Evet, şişime 45 tane ilmeğimi attım. Farklı bir lastik uygulayacağız arkadaşlar. Şöyle alt kısmı bir düz bir ters olacak. 3 sırada haroş olacak. İlk ilmeğimi düz ördüm. Sıradaki ilmeğim ters. Bir düz, bir ilmek ters. Şöyle sıkı başlamışım. Bir ilmek düz, bir ters, bir düz, bir ters. Evet, bir düz bir ters örerek sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Son 2 ilmeğim kaldı. Sıradaki ilmeğim ters. Son ilmeğimi de düz örüp birinci sıramı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzden ikinci sıradayız. Burada ilk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Karşımda düz ilmek var. Düz ilmeği örerken şöyle bakın. Şişimi sağ şişimi arkaya alıyorum. Alttan arkaya alıyorum. Düz ilmeği sağ şişime alıp alttan getirip sol şişime aktardım ve düz ördüm. Evet, görüntüsü çok güzel olacak. Sıradaki ilmeğimi ters, onu normal şekilde örüyorum. Düz ilmeğe gelince sağ şişimi alttan arkaya alıyorum. Düz ilmeği sol şişimden aldım. Alttan geçirip öne aldım ve sol şişime aktardım ve düz örüyorum. Ters ilmeğime gelince onu normal şekilde örüyorum. Düz ilmeğe gelince şişimi arkaya alıp arkadan düz ilmeği aldım, alttan geçirdim, sol şişime aktardım ve düz ördüm. Evet, görüntüsü böyle olacak. Sıradaki ilmeğim ters örüyorum. Düz ilmeğe gelince sağ şişimi alttan arkaya alıyorum. Düz ilmeği aldım, alttan geçirip sol şişime aktardım ve düz örüyorum. Bir ters. Düz ilmeğe gelince arkadan alıp alttan öne getiriyorum ve düz örüyorum. Ters ilmeğimi normal örüyorum. Evet, düzü bu şekilde örüyorum. Sadece bu sıra böyle arkadaşlar. Sonrası kolay olacak ama değecek. Yani iki taraflı da kullanılabilir bir lastik olacak. Düzü alttan öne alıp örüyorum. Tersi normal şekilde örüyorum. Düz ilmeği tekrar gösteriyorum. Bu sağ şişimi alttan arkaya aldım. Düz ilmeğimi arkadan alıp alttan geçirip sol şişimi aktarıp düz örüyorum. Bu şekilde
ilerliyorum. Evet, ben biraz sıkı ördüm. Ondan biraz zorlandım. Eminim sizinki kolay olur. Evet, bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Evet, sıranın sonunda 3 ilmeğim kaldı. Onları da öreceğim. Ters ilmeğimi normal şekilde örüyorum. Düz ilmeğim var karşımda. Yine arkadan alıp alttan geçirip sol işimi aktarıp düz örüyorum. Son kenar ilmeğimi de düz örüp bu ikinci sıramda arkadaşlar. İkinci sırada bu şekilde yapacağız. Diğerlerini de öreceğiz. O yüzden söylüyorum detaylı. Diğer parçaları örerken. Evet, çevirdim. Arka yüzdeyiz. İpimiz sağ taraftaysa arka yüzdeyiz. Üçüncü sıra, ilk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Tersi ters, düzü düz örerek ilerliyorum. Normal şekilde örüyorum artık. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz örüyorum. Bu şekilde sıramı tamamlayacağım. Evet. Sırayı tamamlayalım. Evet, üçüncü sıramı da tamamladım. 3 sıra bu şekilde yaptıktan sonra dördüncü sırada haroşaya geçeceğiz. Ön yüzdeyiz. İpimiz sol taraftaysa ön yüzdeyiz. Ya modelin tersi düzü yok ama bu lastiğin. Yine de detaylı anlatmak adına söylüyorum. Evet, ilk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa öreceğim. Haroşayı ben ön yüzden de düz, arka yüzden de düz ördüğüm için düz örerek ilerliyorum. Evet, haroşa örerek ilerleyelim. Evet, sırayı tamamlayalım. Evet, haroşa örerek sırayı tamamladım. Çevirdim, bakın arka yüzde haroşam oluştu bile bir sıra. Şimdi yine haroşa örerek ilerliyorum. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örerek ilerliyorum. Evet, bu şekilde haroşa öreceğiz. 3 sıra haroşa olacak şekilde örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi 3 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Şimdi artık desenimi başlayacağım. Sağ ön olduğu için burada 7 ilmek haroşa olacak kenar bandı olarak. 7 ilmek haroşamızı örelim. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Modelimin birinci sırası. 7 ilmek haroşadan sonra burada bir tane ters örüyorum. Burada 2 ters örsem bayağı kalın duracak. O yüzden bir ters ördüm. 4 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. 2 ilmek ters. 4 ilmek düz. 1, 2, 3, 4. 2 ilmek ters. 4 ilmek düz. 1, 2, 3, 4. 2 ters. 4 düz. Evet, 2 ters 4 düz örerek sıranın sonuna kadar ilerliyoruz. 2 ters 4 ilmek düz. 2 ters 4 ilmek düz. 1, 2, 3, 4. Burada sıranın sonunda 2 ters. Kenar ilmeğimi de düz örüp modelimin birinci sırasını tamamlamış oldum. Çevirdim. Arka yüzde ikinci sıradayım. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düzleri düz, tersleri ters öreceğim. Kenar ilmekten sonra 2 düz, 4 ilmek ters. 2 ilmek düz, 4 ilmek ters. Evet, 2 düz, 4 ters. Bu şekilde ilerliyoruz. Son 8 ilmek kalana kadar örelim. Evet, 2 düz 4 ters örerek devam ettim. Son 8 ilmeğim kaldı. Sıradaki ilmeğim zaten düz. Onu düz örüyorum. Kalan 7 ilmeğimi de haroşa örüp ikinci sıramı tamamlamış oluyorum. Evet,
çevirdim. Ön yüzde 3. sıra desen yapacağız. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2 3 4 5 pardon. Burada düğme iliği yapmak isteyenler için arkadaşlar, düğme iliği yapmaya da bilirsiniz. Benimki istek üzerine yapacağım ben. Sadece bir tane yukarıda düğme iliği de yapabilirsiniz. Benim gibi 14 sırada bir de düğme iliği açabilirsiniz. Ya da hiç düğme iliği açmaya da bilirsiniz arkadaşlar. Size kalmış. Ben bakın 4 sıra haroşadan sonra düğme iliği açacağım. 3 ilmek ördüm. Şişime doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir tane düğme iliği açmış oldum. Kalan 3 ilmeğimi de örüyorum. Evet, 7 ilmek haroşamı örmüş oldum. Burada tersini örmemişim, özür dilerim. 7 ilmek haroşadan sonra bir ters. Karşımda 4 düz ilmek var. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Karşında 2 ilmek var. İlkini örmeden alıyorum. İkincisinin yönünü çeviriyorum bu şekilde. Sonra bu ikisini sağa doğru düz olarak ördüm. Yönü düzgünse direkt sağa doğru kesim yapın. Bir doladım. 2 ters. İkinci desenimi yapacağım. 2 tersten sonra karşımda 4 düz ilmek var. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Sırada 2 düz ilmeğim var. İkincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir düz ördüm. Ve bir doladım. 2 ters. Desenler arasında 2 ters ilmeğimiz var. Evet, yine 4 düz ilmeğime geldim. Bir doladım. 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir düz olarak ördüm. Ve bir doladım. 2 ters. Desenim bu şekilde ilerliyor. Bir dola, ikisini bir ör. Sağa doğru kesim yapıyorum. İkincisinin yönünü çevirip ve bir doluyorum. 2 ters. Bir dola, 2 ilmeğin ikisini bir ör. Sıradaki 2 ilmeğin ikincisinin yönünü çevirdim. Sağa doğru ikisini bir örüyorum. Bir doluyorum. 2 ters. Bir dola, 2 ilmeğin ikisini bir ör. Sağa doğru ikisini bir ör. Bir dola, 2 ters. Kenar ilmeğimi de düz örüp modelimin 3. sırasını tamamlamış oldum. Çevirdim. Arka yüzde 4. sıradayım. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Tersi ters, düzü düz öreceğim. 2 ilmek düzüm var, düz ördüm. Desenimin arkasını ters örüyorum. Yani artırdığım ilmekleri de ters örüyorum. 4 ilmek ters, 2 ilmek düz. 4 ters, 2 düz. 4 ters, 2 ilmek düz. Evet, bu şekilde ilerliyorum. Şöyle hızlıca öreyim. Evet, 4 ters, bir düz. Kalan 7 ilmeğimi de haroşa örüyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet, bir desenimi yaptım. Desen de ilerledikçe kendisini gösterecek. Şimdi desenin 1. sırasında ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. 7 ilmek kenar haroşalarımı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmekten sonra bir ters, 4 ilmek düz. 2 ters, 4 düz. 2 ters, 4 ilmek düz. 2 ters, 4 ilmek düz. Evet, 2 ters, 4 düz. Tersi ters, düzü düz örerek
ilerliyorum. Desenimin birinci sırasında. 2 ters. Kenar ilmeğimle düz örüp sırayı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzde ikinci sıra. Yine hiçbir işlem yok. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz 4 ters. Evet, tersleri ters, düzleri düz, haroşaları haroşa öreceğiz. Evet, son 8 ilmek kalana kadar örelim. Evet, sıranın sonunda 8 ilmeğim kaldı. Bir düz ilmeğim var, düz örüyorum. Kalan 7 ilmeğimi de haroşa örüp sırayı tamamlıyorum. Evet, ikinci sırayı tamamladık. Çevirdik. Ön yüzde üçüncü sıra. Desen sırası. 7 ilmek haroşamı örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek haroşadan sonra burada bir ters ilmeğim var. Onu ters örüyorum. Karşımda 4 düz ilmek var. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Karşımda 2 düz ilmek var. İkincisini yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir düz olarak ördüm. Ve bir doladım. 2 ters. Bir doladım. Sıradaki 2 düz ilmeğin ikisini bir ördüm. Sırada 2 düz ilmeğim var. Yönünü çevirip ikincisinin sağa doğru ikisini bir ördüm. Ve bir doladım. 2 ters. Evet, bu şekilde ilerliyoruz. Modelin 3. sırası. Desen yapıyoruz. Evet, sırayı tamamlayalım. Evet, 3. sırasını tamamladım. Çevirdim. Arka yüzde 4. sırasındayım. Hiçbir işlem yok. İlk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Tersi ters, düzü düz örerek ilerliyorum. 2 düz 4 ters şeklinde ilerliyor. 2 ilmek düz, 4 ilmek ters. Evet, son 7 ilmeği de haroşa örüp sırayı tamamlayacağım. Evet, sıramızı tamamlayalım. Evet, arka yüzden modelimin 4. sırasını tamamladım. Ön yüzde 3. desenimin 1. sırasını yapacağım. Şöyle hatta ne yapıyorduk? Biraz kısaca göstereceğim. 1. sırasında 7 ilmek haroşayı örüyorum. Kenardaki 7 ilmek haroşayı ördükten sonra bir ters 4 düz şeklinde ilerliyorum. Burada bir ters 4 ilmek düz, 2 ilmek ters, 4 ilmek düz. Evet, artık bilirsiniz, sadece 3. sırasında deseni kuruyoruz modelimizin. Karıştırırsanız videoyu geriye de alabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki desen arkadaşlar, desenden dolayı buradaki haroşalı kısım kasıyor. O yüzden kısa satır uygulaması yapacağız. Bu haroşaları sayacağız. 15 sırada bir kısa satır uygulaması yapacağız. Bu haroşalar bakın 3, 6, 7 sıra olmuş. 15 sıra olana kadar örelim. Kısa satır nasıl yapacağız onu göstereceğim. Desenimizde aynı şekilde devam edelim. Baştaki 7 ilmek haroşa, bir ters, 4 düz, 2 ters, 4 düz şeklinde ilerliyor. 3. sırada desen yapacaksınız. Böyle artık bilirsiniz arkadaşlar, kolay bir desen. Dediğim gibi 15 sıra haroşa olana kadar örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, dediğim gibi 15 sıra haroşa görüntüsü olacak şekilde ördüm. Deseninde 1, 2, 3, 4, 5, 6 desen yapmışım toplamda. Şöyle yine haroşalarımı sayayım. 3, 6, 9, 12, 15. Evet, 15 sıra haroşa ördüm. Bakın hafif kasmaya da başlamış. Dikkat ettiyseniz sizinki de böyledir. Şimdi ne yapacağız? Burada bir sıra haroşa fazla öreceğiz. Evet, onu da nasıl yapacağız? Beraber yapalım. Şöyle ilk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek haroşadan sonra ipi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişime aldım. 8. ilmeği örmeden sağ şişime aldım ve çeviriyorum. Yine ipim kendime doğru, hemen ilk ilmeği bu örmeden almıştım zaten. Bunu yine örmeden sağ şişime aldım. Kalan 7 ilmeğimi haroşa örüyorum. 1, 2, 3,
4, 5, 6 ve 7. Çevirdim. Ön yüzdeyim. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeğimi örmeden yine sağ şişimi alıyorum. Kenar düzgün olsun diye. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmeğimi ördüm. 8. örmeden almıştık. Dikkat ederseniz onu örmeden almıştık. Onu şimdi yine örmeden sağ şişimi alıyorum. Bir de etrafına dönerken ipimiz dolanmıştı. Bakın onu sol şişimle şöyle genişletiyorum bu etrafına sardığım ipi. Şöyle onu sağ şişime aktardım. Sonra ikisini de birbirinden ayırdım. Sanki iki tane ilmek gibi durdu. Bu normal ilmeğim. Bu da etrafına sardığım ilmeğim. Onu sol şişime aktardım. İpi kendime doğru alıp bu ikisini bir ters örüyorum. Burada ters örmem gerekiyor. O yüzden ikisini bir ters örüyorum. Şöyle. Evet, hiçbir çirkin görüntü olmadı. Delik de oluşmadı. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Ve yoluma devam ediyorum. Desenimi birinci sırası şöyle 4 düz kenar ilmekten 7 ilmek haroşadan sonra o ters örmüştük. Onu 4 düz 2 ters 4 ilmek düz 2 ters yoluma devam ediyorum. Evet, yolumuza devam ediyoruz. Düğme iliği açanlar için şöyle düğme iliği bakın, son düğme iliğinden sonra 3 6 9 12 sıra olmuşum. 14 sırada bir düğme iliği açabilirsiniz ya da 13 arkadaşlar. Bakarsınız. Evet, ikinci düğme iliğini de beraber açalım, olmazsa açanlar için söylüyorum. Evet, şöyle tamamlayıp döneceğim. Artık zaten kısa satır uygulamasını yaptık. Bir sonrakinde yine 15 sıra. Dilerseniz buraya işaretleyici koyalım arkadaşlar, çünkü karışmasın. Ya da şöyle şuradan ip alayım. Evet, bunu iyi akıl ettim. Çünkü karıştırabilirsiniz. Buraya şöyle bir ip geçireceğim arkadaşlar. Çünkü kısa satır uygulaması tekrar yapmamız iyi olur. Burası kasmasın. Evet, şöyle. Çengel iğne de geçirebilirsiniz. Benim gibi şimdi yanında çengel iğnem yoktu. İp geçirdim. Sorun olmaz. Evet, 15 sıra ördükten sonra yine aynı şekilde kısa satır uygulaması yapacağım. Yani buradan sonra 15 sıra haroşa öreceğim. Hatta onu da gösterebilirim tekrar nasıl yaptığımı. Evet, ikinci düğme ilini de beraber açacağız arkadaşlar. İkinci düğme iline kadar ilerleyelim. Evet, ikinci düğme iliğini açacağım. Bakın, ilk düğme iliğinden sonra haroşa sıralarını sayıyorum. 3 6 9 12 13 14 sıra olmuş. Yeterli. Şimdi ne yapmıştık? İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmek daha örüyorum. 3 ilmekten sonra bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. 2 ilmek haroşamı daha örüyorum. 7 ilmek örmüş oldum. Evet, ne yaptık? 3 ilmek ördük, bir doladık, 2 ilmeğin ikisini bir ördük, 2 haroşa ördük. Sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Yani düğme iliğimizi açtık, yolumuza devam ediyoruz. 4 ilmek düz, 2 ilmek ters. Evet. Bu şekilde 14 sırada bir düğme iliği açarsınız. 4 tane düğme iliği olacak. Diğer kısa satır uygulamasında beraber yapacağız arkadaşlar. Onu da göstereceğim. Evet, ikinci kısa satır uygulaması yapacağım. Şöyle göstereyim. Bakın, ilk kısa satır uygulamasından sonra işaretleyici koymuştum. Sayıyorum haroşa dişlerini. 3 6 9 12 15 sıra olmuş. Nasıl yapmıştık? Şöyle tekrar dediğim gibi göstereyim. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. 7 ilmek haroşadan sonra ipi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Ve çeviriyorum. Bu ilmeği yine örmeden sağ şişime alıyorum. Bakın, etrafına ip sarılmış olduğu. Kalan 7 ilmeğimi haroşa örüp
Bir diş haroşa sırası fazla örmüş oldum. Çevirdim. Ön yüzdeyim yine. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmekten sonra 8. ilmeği örmeden almıştık. Yine onu örmeden sağ şişimi alıyorum. Etrafına doladığım ilmeği şöyle sol şişimle genişletip sağ şişime aktardım. Şöyle ikisini birbirinden ayırdım. Bu iki ilmeği sol şişime aktarıyorum. İpimi öne alıp ikisini bir ters örüyorum. Evet, bakın görüntüsü gayet güzel oldu. Ve yoluma devam ediyorum. Evet, yine işaretleyicimizi koyalım arkadaşlar ki. Şöyle, hatta bir tane daha varmış ipim. Şöyle şuraya işaretleyicimi koydum. 15 sırada bir yapacağız. Zaten bir tane yapacağız. Ondan sonrakini yine beraber yaparız. Evet, doladığım sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Desenime devam ediyorum. Bu şekilde devam edeceğiz örgümüze. İkinci, hatta üçüncü düğme iliğine de az kalmış. Onu da bilirsiniz artık. 14 sırada bir düğme iliği açacağız. Bu şekilde koltuk altına gelene kadar yapalım arkadaşlar. Koltuk kesimini göstereceğim. Evet, bu şekilde ilerleyelim. Ben de ne kadar ördüğümü size ördükten sonra göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi koltuk altına gelene kadar ördüm. Bu desenlerim şöyle ajurlu, yani delikli kısımları sayarsak 23 desen oldu. Siz de kime yapıyorsanız ölçerek de yapabilirsiniz. Benimle aynı boyutta da yapabilirsiniz. Düğme iliği de en son 4. düğme iliğini açtım. Şurada da bir kısa satır uygulaması yaptım. Şimdi ne yapacağız? Burada yaka oyuntusu için bir ilmek keseceğiz. Sonra buraya gelip koltuk kesimine başlayacağız arkadaşlar. Evet, yani ikisine de aynı anda başlamış olacağız. Evet, şöyle yeterli boyuta geldikten sonra 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmekten sonra sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir, bakın, bir ters bir düz ilmek var. İkisini bir ters olarak örüyorum. Evet, ters olarak eksilteceğim. Karşımda 3 düz ilmek var. İlkini tek örüyorum. Sıradaki 2 düz ilmeğin, burada desen yapmam lazım, o yüzden ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Bir doladım, 2 ters, yani modelime devam ediyorum. Bir doladım, sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. İkincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Bir doluyorum. Evet, modelimi örerek ilerliyorum. Sırayı tamamlayalım. Burada arka yüzde yapacağız. Evet, sırayı tamamladım. Şimdi nasıl yapacağız koltuğunu? Ben çok oymak istemiyorum arkadaşlar. Siz dilerseniz daha fazla da oyabilirsiniz. Ben 7 ilmek artıracağım. Şöyle 8 ilmek de oyacağım. Evet, şöyle 7 ilmek artırmak için şöyle ipimi aldım. Ön yüzdeyim. Şöyle bu şekilde çapraz şekilde şişime ilmek atıyorum. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek artırmış olduk. Çevirdim. Arka yüzden eksiltme yapacağız dediğim gibi. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek haroşam ördükten sonra sıradaki 1, 2, 3 ilmeğin üçünü bir örüyorum. Burada 2 ilmek kesmiş oluyorum. Üçünü bir örünce üçünü bir düz olarak ördüm ve çevirdim. Tekrar ön yüzü çevirdim. İpimi arkaya aldım. İlk ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 1, 2, 3, 4,
5, 6 ve 7. Çevirdim. Arka yüzdeyim. 7 ilmek haroşamı örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmekten sonra yine sıradaki 1, 2, 3 ilmek. Üçünü bir örüyorum. İkinci eksiltme sıram. Üçünü bir ördüm. Ve yine çeviriyorum. Çevirdim ön yüzü. İpimi arkaya aldım. İlk ilmeği bakın. Üçünü bir örmüştüm. O ilmeği örmeden sağ işimi aldım. Kalan 7 ilmeğimi haroşa yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Çevirdim. Üçüncü eksiltme sıram. Arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yine hemen sıradaki 3 ilmeğin üçünü bir örüyorum. Evet, toplamda 6 ilmek eksiltmiş oldum. Çevirdim. İpimi arkaya aldım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve 7 ilmek haroşamı örüyorum. Evet. Çevirdim. Arka yüzdeyim. 7 ilmek haroşamı örüyorum. Yedi ilmek haroşadan sonra bu sefer 2 ilmeğin ikisini bir öreceğim. Evet, sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Artık yoluma devam edeceğim arkadaşlar. Toplamda 7 ilmek kestik. Bir sonrakinde git gel yapınca keseceğim. Evet, 7. ilmeği kestikten sonra karşında bir düz ilmek var, düz örüyorum. 4 ilmek ters, 2 düz, 4 ters. Evet, bakın burada 4 şöyle, hatta 3 ters. Buradakini düz örelim arkadaşlar, sorun olmaz. Şöyle düz örüyorum. Kalan 7 ilmeğimi de haroşa örüyorum. Evet, çevirdim. Ön yüzdeyim. Yakayı ön yüzde kesiyoruz. Koltuk kesimini arka taraftan kesiyoruz. Yakanın ikinci eksiltme sırası. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmekten sonra ip kendime doğru alıp sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters örüyorum. Karşında 2 düz ilmek var. Onları düz örüyorum. Zaten bu sırada desen yok. 2 ters, 4 ilmek düz. Evet, bu şekilde şöyle buraya kadar gelelim arkadaşlar. Burayı göstereceğim. Evet, şöyle buraya kadar geldim. En son 4 düz ördüm. Şimdi bir ters örüyorum. Şöyle 3, 6, 7, 8 ilmeğim kalmış. İkinciyi de ters örüyorum. Kalan 7 ilmeğimi haroşa yapıp sırayı tamamlıyorum. Evet. Şöyle kesimi bu şekilde yapıyoruz. Çevirdim. Arka yüzeyim. Burada koltuk altında son eksiltme sırası. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmekten sonra sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. 4 ters ilmeğim var. 2 düz. Evet, 4 ters 2 düz şeklinde ilerliyorum.
detaylı anlatmak adına örerek ilerliyorum ama evet, burada 4 ters 2 düz 2 ters 1 düz 7 ilmek haroşa. Evet, çevirdim. Ön yüzdeyim. Yakada 3. eksiltme sıramız. Ya saymaya da gerek yok. 2 desen eksilteceğim ben. 12 ilmek olacak. Evet, 3 6 7 ilmekten sonra burada bir ters bir düz ilmek, ikisini bir. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Desen sırası olduğu için şöyle üçünü bir örüp üçünü bir ters örüp bir dolayabiliriz. Bakın, bir tane dolayalım. Hani desen devam ediyormuş gibi olsun. Üçünü bir ördük, bir doladık. Yine bir ilmek kesmiş olduk. 2 ters, bir dola, sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ör. Evet, şöyle. Burayı bilirsiniz ama yine de göstermek istiyorum arkadaşlar. Son 8 ilmek kalana kadar örelim. Evet, sıranın sonunda son 8 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğin ikisini bir sağa doğru kestikten sonra bir doladım. Sıradaki ilmeğim ters. Burası artık hep aynı şekilde ilerleyecek. Bir ters ördüm. Kalan 7 ilmeğimi haroşa örüp sırayı tamamlıyorum. Eğer ki ilmek sayınız fazlaysa, yetişkinlere göre ördüyseniz bir desen ya da yarım desen şöyle 2 ilmek daha kesebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü çok geniş olur ilmek sayısı fazlaysa omuz kısmı. Evet, 7 ilmek haroşam örüyorum. 3 4 5 6 7. Burası dediğim gibi artık sabit ilerliyoruz. 7 ilmek haroşadan sonra bir düz 4 ilmek ters. 2 düz 4 ters. 2 düz 4 ters. 2 düz 4 ters. 2 düz. Şöyle bakın, burada artırdığım ilmek, onu ters örüyorum. Bunu düz öreceğim yine. Kalan 7 ilmeğimi de haroşa örüp sıramı tamamlıyorum. Çevirdim. 7 ilmek haroşam örüyorum. Ön yüzde yaka kesintisi yapacağız. 3 4 5 6 7. 7 ilmekten sonra sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters örüyorum. Evet, bakın, bir desenimizi eksiltmiş olduk. 2 ters 4 düz. Evet, sırayı tamamlayalım. Bu taraf zaten artık sabit ilerliyor. Sırayı tamamlayalım. Arka yüzden de sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Şöyle 3 düz olacak burada arkası. Ön yüzde üçüncü diyorum, bir sonraki eksiltme sırayı göstereceğim. Evet, ön yüze geçtim. Bir desenimizi oyduk. Burada ben şurada kasma olmasın diye bir tane daha kısa satır uygulaması yapmak istiyorum arkadaşlar. Yani bir desen eksilttikten sonra bir tane kısa satır uygulaması yapalım. Diğer yakada da aynı şekilde yaparız inşallah, unutmazsam. 3 6 7 ilmek ördükten sonra sıradaki ilmeği örmeden alıyorum, çevirdim, ipi kendime doğru aldım, yine bunu örmeden sağ şişimi alıyorum, kalan 7 ilmeğimi haroşa örüyorum. Ve çevirdim.
ön yüzdeyiz yine. 7 ilmek haroşam örüyorum. Bu 1 2 3 4 5 6 7 8. ilmeği örmeden alıyorum. O etrafına sardığım ilmeği şöyle genişletip onu sağ şişime geçiriyorum. İkisini de ayrıştırıyorum şöyle. İpi kendime doğru alıp bu ikisini ters örüyorum. Evet, ters öreceğiz ama eksiltme yapacaktık arkadaşlar. 3 6 7 geri tekrar söküyorum. Şöyle ipi kendime doğru alıp sıradaki 3 ilmeğin üçünü bir ters örelim. Evet, üçünü bir ters örüyorum. Eksiltmemi de yapmış oldum. Sıradaki ilmeğim ters. Bir dola, 2 ilmeğin ikisini bir ör. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ör. Bir dola, 2 ters. Evet, eksiltmemizi de yapmış olduk. Kısa satırımızı da yaptık. Sırayı tamamlayalım. Dediğim gibi burası artık sabit ilerliyor. Arka yüzden de sıramızı tamamlayalım. Gördüğümüz gibi öreceğiz burada. Sırayı tamamlayalım. Ön yüzde yine eksiltmeyi göstereceğim. Evet, ön yüze geçtim. 7 ilmek haroşam örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 ilmekten sonra sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters örüyorum. 4 ilmek düz, 2 ters. Evet, eksiltmemizi yapmış olduk. Yolumuza devam ediyoruz. Sırayı tamamlayalım. Arka yüzden de sırayı tamamlayalım. Ön yüzde yine eksiltmeyi göstereceğim. Evet, arka yüzden de sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. 7 ilmek haroşam örüyorum. 2 3 4 5 6 7 7 ilmek haroşadan sonra bir ters bir düz ilmek var karşımda, ikisini bir ters örüyorum. Sıradaki ilmeğim de ters, çünkü onu artık desen yapamam. Sıradaki 2 ilmeğin de ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum ve doluyorum. 2 ters. Evet, yoluma devam ediyorum. Eksiltmemi yaptım. Artık bilirsiniz ama ben ilk defa yapacak olanlar için detaylı gösteriyorum arkadaşlar. Sırayı tamamlayalım. Arka yüzden de sırayı tamamlayalım. Sonraki eksiltmeyi göstereceğim. Evet, ön yüze geçtim. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 ilmek haroşadan sonra sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters örüyorum. Karşında 2 düz ilmeğim var. Düz örüyorum. Desen yapmıyorum. 2 ters. 4 ilmek düz. Yani yoluma devam ediyorum. Evet, bu desenimize tam eksilteceğiz. Burada arada sadece bir ters kalacak. Burada önce olduğu gibi. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu koltuk altı kısmında kısa satır uygulaması yapmayacağız. Zaten kısa satır uygulaması yaparsam omuz düşürme işlemi yapmam gerekiyor. Hiç kısa satır uygulaması yapmayacağız. Zaten böyle birbirini toplasın ki omuzu düşürsün arkadaşlar. Evet. Burada yapmayacağız. Yakada da ileride yapabilirsiniz. Ya da yeterli diye düşünüyorum ben. Ama çok kasıyorsa sizinki bir tane daha ileride yapabilirsiniz. Evet, sırayı tamamlayalım. Ön yüzde yine oyuntuyu göstereceğim arkadaşlar. Evet, ön yüzdeyiz. Yine 7 ilmek haroşam örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 ilmek haroşadan sonra şurada da aynı işlemi yapmıştık. Altta da yapmıştık. Yine aynı işlemi yapacağım ama göremedim. Şöyle, şurada. Bakın şurada. Evet. Karşında bir ters, 2 düz ilmek var ama desen yapmak için de artırman yapmam lazım. O yüzden ipi kendime doğru aldım. Sıradaki 3 ilmeğin üçünü bir ters örüyorum.
Evet, burada bir ters, iki düz var. Desen yapmam gerekiyor. O yüzden üçünü bir ters örüyorum ve bir doluyorum. Altta da yapmıştık aynı işlemi. Doladım. 2 tersim var. Örüyorum. Ve yoluma devam ediyorum. Evet. Sırayı tamamlayalım. Arka yüzden de tamamlayalım. Ön yüzden yine göstereceğim. Evet, ön yüze geldim. Yine 7 ilmek haroşamı örüyorum. Yedi ilmek haroşadan sonra karşında bir ters bir düz ilmek var. İkisini bir ters örüyorum. Evet, 2 ters, 4 ilmek düz. Yoluma devam ediyorum. Şöyle bakın, burada 7 ilmek haroşadan sonra 3 ters görüntüsü var. Bu ters, yani 2 tane eksiltmemiz kaldı sadece. Bu tersler bir terse düşene kadar eksilteceğiz. Evet, sırayı tamamlayalım. Arka yüzden de tamamlayalım. Ön yüzde tekrar göstereceğim. Evet, yine ön yüze geçtim. 7 ilmek haroşam örüyorum. Bir tanesi sıkıntı. Şöyle düzelteyim. Bir olmadı, özür dilerim. Güya hızlı olmaya çalışıyorum. Evet, 1 2 3 4 5 6 7. 7 ilmekten sonra sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters örüyorum. Bir ters, bir dola, 2 ilmeğin ikisini bir ör. Evet, eminim çoğunuz anladınız ama uzatma sebebim dediğim gibi yeni öğrenenler için, ilk defa yapacak olanlar için. Evet, burada sadece 2 tersim kaldı arkadaşlar. Sırayı tamamlayalım. Son eksiltmeyi ön yüzde tekrar göstereceğim. Evet, ön yüze geçtim. Artık son eksiltmem arkadaşlar. Yaka oyuntusunda 7 ilmek haroşam örüyorum. 3 4 5 6 7. 7 ilmekten sonra sıradaki 2 ters ilmeğim var sadece. Bu 2 tersi bir terse düşürdük. Ters, ikisini bir ters ördüm. Bir terse düşürdüm. Artık yoluma devam ediyorum. 4 düz, 2 ters şeklinde. Evet, benimki yeterli arkadaşlar. 2 desen eksilttim. Eğer ki sizinki ilmek sayısı fazlaysa, büyüklere göre yapıyorsanız bir desen de eksiltebilirsiniz. Yok, sadece 2 ilmek eksilteceğim de diyebilirsiniz. 2 ilmek eksiltip yarım desen, bakın burada yarım desen olarak da devam edebilirsiniz. Hiç sorun olmaz arkadaşlar. Öyle de yapabilirsiniz. Artık yoluma düz devam ediyorum. Hep şu şekilde öreceğim. 7 ilmek haroşadan sonra bir ters, 4 düz, desenim varsa desenimi yapacağım. O şekilde arka yüzden de 7 ilmek haroşadan önce bir düzüm olacak. Evet, burada olduğu gibi arkadaşlar. Burada olduğu gibi ya da şu alt kısımlarda olduğu gibi. Böyle devam edeceğiz yolumuza. Omuz hizasına gelene kadar öreceğiz. Sonra kesim yapacağız. Evet, artık dediğim gibi eksiltmelerimizi tamamladık. Kaç ilmeğim kalmış? Şimdi 3, 6, 9, 12, 15, 16, 21, 24, 27, 30, 31 ilmeğim kalmış. Yanlış saymadıysam. Evet, omuz hizasına kadar örelim. Sonra kesim yapacağız beraber. Evet, omuz hizasına kadar ördüm. Yeterli diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu haroşa sıralarını sayarsam 29 sıra oldu. Yeterli. Dediğim gibi giyindikçe de esneyecektir. Şimdi kesim yapacağız. İlk ilmeğimi yönünü çevirdim. Sol şişime aktardım. 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. İlmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir örüyorum. Ense kısmını diğer yani sol ön bedeni yaparken yapacağız arkadaşlar. Evet. İlmeklerimi keserek ilerliyorum. Tamamen ilmeklerimizi keselim. Evet, ilmeklerimi kestim. Şöyle dikmek için arkadaşlar omuz kısmını biraz ipimi uzun bırakıp kesiyorum.
Şöyle son ilmeğin içinden ipimi geçiriyorum. Evet, sağ ön bedeni tamamlamış olduk. Şimdi sol ön bedene başlayacağız arkadaşlar. Şöyle model kendisini topluyor. Dar durduğuna bakmayın. Şöyle. Evet, gayet güzel oldu. Yaka oyuntusu da bu şekilde. Evet, sol ön beden için aynı ilmek sayısıyla başlayacağız. 45 ilmek atacağız. Lastiğini de aynı şekilde, bunu nasıl ördüysek aynı şekilde öreceğiz. 45 tane ilmek atalım arkadaşlar. Benimle aynı yapanlar. 45 tane ilmeğimizi atalım. Videoyu geriye de alabilirsiniz bu lastiği örmek için. Lastiği ördükten sonra model kurulumunu size göstereceğim. Evet, lastik örgümü tamamladım. Sağ ön beden lastiğini ördüğüm gibi aynı şekilde bunu da ördüm. Sol ön bedenkini ördüm. Şimdi desenimize başlayacağız. Burada kenar bandı sol tarafta olacak arkadaşlar. Evet, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters. 1 2 4 ilmek düz. 1 2 3 4 2 ters, 4 ilmek düz. 2 3 4 2 ters, 4 düz. Evet, bu şekilde son 8 ilmek kalana kadar örelim. Evet, sonda 8 ilmeğim kaldı. En sonda 4 tane düz ilmeğimi ördüm. Sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Kalan 7 ilmeğimi de haroşa örüyorum. Kenar bandı. Çevirdim, arka yüzeyim. Bilirsiniz zaten ama ben daha detaylı anlatayım istiyorum yeni öğrenenler için. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 3 6 7 ilmek haroşadan sonra bir düz, 4 ilmek ters. Modelimizin ikinci sırasında ne yaptıysak aynı işlemi yapıyoruz. 2 düz, 4 ilmek ters. 2 düz, 4 ters. Evet, tersi ters, düz düz örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, son 3 ilmek kaldı. Onları da örüp sıramı tamamladım. 2 düz kenar ilmek. Çevirdim, ön yüzdeyim. Modelimin 3. sırası. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters ilmeğimi örüyorum. Karşımda 4 düz ilmeğim var. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Sıradaki 2 düz ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir düz olarak örüyorum. Bir doladım. 2 ters. Yine karşımda 4 düz ilmeğim var. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir düz olarak örüyorum. Evet, deseni biliyorsunuz zaten, bu şekilde ilerliyoruz. Evet, son 7 ilmek kalana kadar desenimizi yapalım. Evet, yine son 8 ilmek kaldı. 7 dedim ama desenimi yaptım. Bir doladım. Bir ters örüyorum. Buradaki ters ilmeği unutmayalım. Kalan 7 ilmeği de haroşa örüp sırayı tamamlıyorum. Evet, artık bilirsiniz, deseni kurduk. Arka yüzden zaten yine 4 ters 2 düz şeklinde ilerliyor desenim. Bunlar da haroşa olacak. Evet, bu şekilde ilerliyoruz. Dediğim gibi lastik kısmı. Evet, burada da kısa satır uygulaması yapacağım. 15 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Diğerinde yaptığım gibi 3, 6, 9, 12, 15 sıra haroşa ördükten sonra buradaydım arkadaşlar. Buraya kadar ördüm, yani sıranın sonuna kadar ördüm. Şimdi çeviriyorum. Burayı arka tarafta yapacağız. Çevirdim. Şöyle 7 ilmek haroşamı örüyorum. 1 2 3
4, 5, 6, 7. 7 ilmek haroşadan sonra ipi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeği örmeden sağ işime aldım. Ve çeviriyorum. Çevirdim. Şöyle ipi yine kendime doğru alıp bu ilmeği 8. ilmeği örmeden almıştım onu. Yine örmeden sağ işime aldım. İpimi arkaya aldım. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet, 7 ilmekten sonra çevirdim. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine 7 ilmek örüyorum baştaki ilmekle birlikte. 7 ilmek haroşamı ördüm. Bu etrafına sardığım ilmeği, yani örmeden aldığım ilmeği örmeden sağ işime aldım. Şöyle etrafına sardığım ilmeği de sol işime genişletiyorum. Şöyle genişletiyorum. Onu da sağ işime geçirdim. Bu ikisini ayırdım. Ayrı bir ilmek gibi durdu. Burada şöyle düz örmem gerekiyor. O yüzden şöyle arkadan bakın. O etrafına sardığım ilmeği aldım. Düz ilmeği alıp onun önüne bıraktım. Ve düz örüyorum. Evet, sonra yoluma devam ediyorum. Bu şekilde yaparsınız arkadaşlar. 15 sıra haroşa ördükten sonra şöyle ön yüzden görüntüsüne bakın. Böyle hiç belli değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Bir sıra fazla örmüş olduk. Bir diş haroşa sırası fazla örmüş olduk burada da. 15 sırada bir bu şekilde yaparsınız. Videoyu geriye alın. Bu dakikayı unutmayın ya da bu dakikayı geriye alıp bakarak yapabilirsiniz. Evet, yolumuza devam edelim. Dediğim gibi nereye kadar öreceğiz? Koltuk altına gelene kadar örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, koltuk altına gelene kadar ördüm. Şöyle göstereyim. Yine diğeriyle aynı boyutta oldu. 23 desen yaptım. Şimdi ne yapacağız? Şöyle burada hemen koltuk altına buradan yapacağız arkadaşlar. Tersini çeviriyorum. Şöyle bu şekilde ilmek atacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane ilmeğimizi attık. Çevirdim. 7 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmeğimi ördüm. 7 ilmekten sonra 8, 9, 10. 3 ilmeğin üçünü bir örüyorum. Ve çeviriyorum. Şöyle çevirdim. İpim arkada, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Birinci eksiltmemizi yapmış olduk. 7 ilmek haroşam örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Çevirdim. Ön yüzdeyim. İlk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine sayıyorum. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmekten sonra sıradaki 1, 2, 3 ilmek. Üçünü bir örüyorum. Ve çevirdim. İpimi arkaya aldım. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. İkinci eksiltmemizi yaptık. Evet, ikinci eksiltmemizi yaptık. Haroşa yaparak arka yüzden sıramı tamamlıyorum. Çevirdim. Ön yüzde 3. eksiltme sıramdayım. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmekten sonra sıradaki
3 ilmeğin üçünü bir ördüm. Evet, üçüncü eksiltmemizi yaptık. Toplamda 6 ilmek kesmiş olduk. Çevirdim. Yine ipim arkada. İlk ilmeğimi örmeden sağ işimi aldım ve haroşa örerek sıramı tamamlıyorum. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Yine ilk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve haroşa örerek ilerliyorum. 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmekten sonra artık sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Yani 8 ve 9. ilmeğin ikisini bir ördüm. Şurada evet, yanlış bir şey mi yaptım diye bakıyorum da değil. Evet, ikisini bir ördük. Sonra sıradaki ilmeğim ters ilerliyorum arkadaşlar. 3 defa eksiltme yaptık. 4. de ilerliyoruz. Doladım, desenimi yapıyorum. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Sıradaki 2 ilmeğin ikincisini yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Doladım, 2 ters. Evet, bu şekilde örelim. Sıranın sonuna gelelim. Sırayı tamamlayacağız arkadaşlar. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Burada deseni yaptıktan sonra doladım. Bir ters örüyorum. Burada tersinden keseceğiz. Ve kalan 7 ilmeğimi haroşa örerek sırayı tamamlıyorum. Evet, dediğim gibi tersinden yapacağız. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek haroşadan sonra sıradaki 2 ilmeğin düz ilmek ve artırdığım ilmek ikisini bir örüyorum. Kalan 3 ilmeğimi ters örüyorum. 2 düz. Burada ilk eksiltmemizi yapmış olduk. Ve örerek ilerliyorum. Evet, şöyle şuraya kadar gelelim arkadaşlar. 8 ilmek ya da 9 ilmek kalana kadar örelim. Evet, sıranın sonunda 9 ilmeğim kaldı. Bakın burada bir düz ilmeğim var. Düz örüyorum. Sıradaki ilmeğimi de ön yüze haroşa görüntüsü olsun diye düz ördüm. Kalan 7 ilmeğimi de haroşa örüp sıramı tamamlıyorum. Çevirdim. Ön yüzdeyiz. 3, 4, 5. eksiltme sıramızdayız. Son eksiltme sırası. 7 ilmeğimi örüyorum. 3, 6, 7. 7 ilmekten sonra sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Evet. Ve 4 ilmek düz. İki ilmek ters. Evet, yoluma devam ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Sırayı tamamlayalım. Arka yüzde yaka oyuntusunu göstereceğim. Evet, sırayı tamamladım. Burada 2 tersten sonra 3 düz, 1 ters, 7 ilmek haroşayla sırayı tamamlamış olduk. Çevirdim. Yakada ikinci eksiltme sıramdayım. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmekten sonra sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Düz ve ters ilmeğin ikisini bir ördüm. Ve yoluma devam ediyorum. 2 ters, 2 düz, 4 ilmek ters, 2 düz. Evet, şurayı yine göstereceğim arkadaşlar. Buraya kadar gelelim. Son 8 ilmek kalana kadar örelim. Evet, 8 ilmek kalana kadar ördüm. Buradaki ilk ilmeğimi bakın 3, 6, 7, 8. ilmeğim, yani sondan sayarsanız 8. ilmeğim. Bunu düz örüyorum. Diğerlerini de haroşa örüp sırayı tamamlıyorum. Evet, koltuk kesiminde 8 ilmek eksiltmiş olduk.
koltuk kesimini tamamladık. Yakaya devam ediyoruz. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 3, 6, 7. Sıradaki ilmeğim ters. Doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Sıradaki 2 ilmeğin ikincisini yönünü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum. Bir doladım, 2 ters. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeği ördüm. Evet, desenime devam ediyorum arkadaşlar. Burada da şöyle burayı bilirsiniz diyeceğim ama burayı yine göstereceğim size. Evet, şöyle yakaya doğru yaklaştım. 2 tersimi ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Burada bir ters ilmeğim var. Ters örüyorum. Kalan 7 ilmeğimi haroşa örüp sıramı tamamlıyorum. Çevirdim. Arka yüzdeyim. Bu şişim de gıcır diyor. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmekten sonra sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Düz ve ters ilmeğin ikisini bir ördüm. Bu artırdığım ilmek ters. Sonra düzü düz, tersi ters örerek ilerliyorum. Artırdığımız ilmekler de ters. Evet. Sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Artık burayı bilirsiniz. Sabit ilerleyecek çünkü koltuk kesimini tamamladık. Sırayı tamamlayalım. Sonra çevirelim. Ön yüzde şöyle bu iki ters örgüye kadar gelelim. Sonrasını göstereceğim. Buradaki kesimi göstereceğim. Evet, dediğim yere kadar geldim. 2 tersimi ördüm. En son burada bakın o artırdığımız ilmek, onu düz örüyorum. Sıradaki ilmeğim ters. Kalan 7 ilmek de haroşa. Evet, çeviriyorum. Yedi ilmek haroşamı ördüm. Sıradaki düz ilmek ve ters ilmek ikisini bir örüyorum. Evet. Sonrasında desenime devam ediyorum. 2 düz 4 ters. Evet. Eksiltmemizi yaptık. Şöyle sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Sonra ön yüzden yine ön yüzden yine şöyle buraya kadar gelelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, şöyle desenimi ördüm, doladım. 2 tersimi örüyorum. Şimdi sıradaki ilmeğim ters. 7 ilmek haroşamı örüyorum. Burada birinci desenimizi bitirdik arkadaşlar. Yani kestik. Kısa satır uygulaması yapalım ki kasmasın. Evet, çevirdim. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmekten sonra ipi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeği 8. ilmeği örmeden sağ işimi aldım ve çevirdim. Yine bu ilmeği örmeden sağ işimi alıyorum. İpim kendime doğru. 7 ilmek haroşamı örüyorum. Çevirdim. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. ilmeği örmeden sağ işimi aldım. O etrafına doladığım ilmeği, onu da sağ işimi alıyorum. Bu ilmekleri ayırıyorum. Şöyle düz ilmeğim önde olacak şekilde aldım. Burada şöyle sağ işimi alıyorum çünkü bir de eksiltme yapmam lazım. Hem bu ikisini böyle yönü düzgün olsun arkadaşlar, hem de bir sonraki ilmeği, yani 3 ilmeğin üçünü bir örüyorum. Etrafına sardığım ilmek normal düz ilmeğim ve bir sonraki düz ilmeğim, üçünü bir ördüm. Burada bir tane eksiltme yapmış oldum. Evet, zaten bir tanesi fazlalıktı. Sonra
Yoluma devam ediyorum. Bir düz 4 ters. 2 düz 4 ters. Evet, sırayı tamamlayalım. Ön yüzden son defa göstereceğim arkadaşlar. Artık bilirsiniz diye düşünüyorum. Ön yüzden tamamlayacağız. Sonra arka yüzden eksiltme yapacağız. Onu göstereceğim. Evet, sonuna yaklaştım. 4 düzden sonra bir ters ördüm. Bir ters daha örüyorum. Kalan 7 ilmeğimi de haroşa örüp sıramı tamamlıyorum. Çevirdim. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ilmekten sonra sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Ve 1 2 3 4 tersimi ördüm. 2 düz. Yoluma devam ediyorum. Şöyle önünüzden göstereyim. Eksiltmeyi artık bilirsiniz arkadaşlar. Bir desenimizi eksilttik. Bu ikincisini de eksilteceğiz. Burada bir ters ilmeğe kadar, burada bir ters ilmek kalana kadar eksilteceğiz. Sonrasını göstereceğim arkadaşlar. Yine size göstereceğim ne kadar oyulduğunu. Evet, tamamlayıp döneceğim. Evet, yaka oyuntusunu tamamladım. Şişimde toplamda 32 ilmeğim kaldı. Burada bir tane daha kısa satır uygulaması yapacağım. Zaten koltuk bölümünde kısa satır uygulaması yapmıyorduk. Evet, çevirdim, arka yüzdeyim. Ön yüzden ördüm. Şöyle bilirsiniz ama yine de göstermek istedim. 7 ilmeğimi örüyorum. 3 6 7 ilmekten sonra sıradaki ilmeği örmeden alıyorum. Çevirdim. İlk ilmeği örmeden alıyorum. 7 ilmeğimi örüyorum. Tamamladım. Çevirdim. Yine arka yüzdeyim. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. 8. ilmeği örmeden alıyorum. Etrafına sardığım ilmeği şöyle sol şimdi genişletip sağ şişime aktarıyorum. Bu düz ilmek olduğu için yönünü çevirip şöyle sol şişime geçiriyorum. Sağa doğru ikisini bir düz olarak ördüm. Ve yoluma devam ediyorum. Evet. Ense kısmına kadar öreceğiz arkadaşlar. Diğerini ördüğümüz gibi. Kesim yapmayacağız. Ense kısmı için burayı uzatacağız. Onu videonun sonunda göstereceğim arkadaşlar. Evet, şöyle çevireyim. Evet, yeterli boyuta gelene kadar örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, sol ön bedeninde yeterli boyuta gelene kadar örmüş oldum. Şimdi kesim yapacağız arkadaşlar. Buradaki 7 ilmeğimiz kalacak sadece. Evet, şöyle ilk ilmeğimi yönünü çevirdim. Sol şişime aktardım. 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. İlmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir örüyorum. Evet, son 7 ilmek kalana kadar keselim. Sonrasını göstereceğim. Evet, son 7 ilmeğim kaldı. Sağ içinde de bir ilmek var. Yine 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Toplamda 7 ilmeğim kaldı. Ve haroşa örerek ilerliyorum arkadaşlar. Ense kısmına gelecek bölümü yapıyoruz. Haroşa örerek sırayı tamamladım. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örüyorum. Ve çeviriyorum. İpi kendime doğru alıp ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu şekilde haroşa öreceğiz. Ense kısmı kapanacak şekilde arkadaşlar öreceğiz. Çeviriyorum. Yine haroşa örüyorum. Evet. Bu şekilde devam edelim. Ne kadar öreceğiz? Size ördükten sonra göstereceğim arkadaşlar.
Evet, ense kısmı yeterli diye düşünüyorum. Kaç sıra ördüm? Şöyle beraber sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25 sıra örmüşüm. Şöyle ben yine de size nasıl anlarsınız göstermek istiyorum. Diğer parçayı aldım. Sağ parçayı, sağ önü. Şöyle şu şekilde bakın böyle tutuyorum. Şöyle. Evet, şöyle. Evet, bu şekilde iyi duruyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şu esneme payı da var. Yeterli diye düşünüyorum. Böyle ayarlarsınız. Evet, şimdi kesimi yapacağım. İki ilmeğin ikisini bir örüyorum. İlmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. Tamamen ilmeklerimizi keselim. Evet, burada şöyle az biraz uzun bırakacağım. Sadece burayı dikelim arkadaşlar bu iple. Şöyle. Çünkü diğerini uzun bırakmıştık. Şöyle. Evet. İkinci parçamızı tamamladık. Şimdi arka bedene geçtik. Şöyle onları kenara alayım. Evet. Önleri 6 desen başlamıştık. Arkayı da ikisinin toplamından bir fazla yapacağım. Yani 13 desen yapacağım arkadaşlar. 13 desen için şişime 82 tane ilmek atarak başlayacağım. Evet, şişimize benimle aynı yapanlar 82 ilmek atalım. Lastiği yine diğerini ördüğümüz gibi, diğerlerini ördüğümüz gibi aynı şekilde lastik örgümüzü yapalım. Desen kurulumunu yine göstereceğim. Evet, lastik örgümü tamamladım. Şimdi desene geçeceğiz. İlk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmek ters, 4 ilmek düz, 2 ilmek ters, 4 ilmek düz, 2 ters, 4 düz. Bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Sonra 4 düz, 2 ters, kenar ilmeğimi de düz örüp sıramı tamamladım. Evet, desenlerin yerini kurmuş olduk aslında. Bilirsiniz ama biraz daha göstereceğim. Çevirdim. Kenar ilmekten sonra 2 düz, 4 ters, 2 ilmek düz, 4 ilmek ters. Evet. Sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. En son 4 ters, 2 düz, kenar ilmek. O şekilde bitti. Çevirdim ön yüzle. Desenimizin 3. sırası. Yine göstermek istiyorum. Kenar ilmekten sonra 2 ilmek ters. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Sıradaki 2 ilmeğin ikincisini yönünü çevirip sağa doğru ikisine bir örüyorum. Ve bir doladım. 2 ilmek ters. Evet, yerleri belli artık desenlerimin. Bilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Koltuk altına gelene kadar örelim. Koltuk kesimini göstereceğim. Evet, arka bedeninde koltuk altı kısmına kadar ördüm. Şimdi koltuk altını kuracağız. Evet, şöyle yine tersini çevirdim. 7 tane ilmek atacağım. Şöyle 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 ilmekten sonra çevirdim. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7.
7 ilmek haroşadan sonra sıradaki 3 ilmeğin üçünü bir örüyorum. Burada 2 tane eksiltme yapmış olduk. Çevirdim. İpimi arkaya aldım. Düz görüntüsünün olmasını istemiyorum. İlk ilmeği hemen örmeden sağ şişimi aldım. Kalan 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Çevirdim. Ön yüzdeyim. İkinci eksiltme sırası. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. 7 ilmek haroşadan sonra sıradaki 3 ilmeğin üçünü bir örüyorum. Ve çevirdim. İpimi arkaya aldım. İlk ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. 7 ilmek haroşamı örüp sırayı tamamlıyorum. Çevirdim. Ön yüzde 3. eksiltme sırasındayım. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 4 5 6 ve 7. Sıradaki 3 ilmeğin üçünü bir örüyorum. Ve çevirdim. İpimi arkada, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örerek sıramı tamamladım. Evet, toplamda 6 ilmek eksiltmiş olduk. Şimdi birer tane eksilteceğiz. 2 3 4 5 6 7. 7 ilmekten sonra sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Evet, dördüncü de desenime devam ediyorum. İkisini bir ördüm. Sıradaki ilmeğim ters örüyorum. Desenimi yapıyorum. Bir doladım. 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü çevirdim. Sağa doğru ikisini bir örüyorum. Bir doluyorum. Evet, desenimize devam ediyoruz arkadaşlar. Sırayı tamamlayalım. Burayı arka yüzden yapacağız. Orayı göstereceğim. Evet, sırayı tamamladım. Burada 7 ilmek artırma yapıyorum yine. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Çevirdim. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 ilmek haroşadan sonra sıradaki 3 ilmeğin üçünü bir örüyorum. Evet, arka yüzden birinci eksiltmemi tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. İpim arkada. 7 ilmeğimi haroşa örüyorum. Çevirdim. Arka yüzdeyim. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. 7 ilmekten sonra sıradaki 3 ilmeğin üçünü bir örüyorum. Evet, çevirdim. İpim arkada. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci eksiltmemizi yaptık. Ön yüzden sırayı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzde 3. eksiltme sıramdayım. 7 ilmeğimi örüyorum. 2 3 4 5 6 7. Sıradaki 3 ilmeğin üçünü bir örüyorum. Ve yine çeviriyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. 7 ilmeğimi haroşa örüp sırayı tamamlıyorum. Evet, burada da 6 ilmek eksiltmiş olduk toplamda. Çevirdim. Dördüncü eksiltme sıram, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmeğimi örüyorum.
7 ilmekten sonra sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Ve yoluma devam ediyorum. Evet. Şöyle son 8 ilmek kalana kadar örelim. Sonrasını göstereyim. Evet. Sıranın sonunda 8 ilmek kalana kadar ördüm. Sıradaki bakın düzümü ördüm. Sıradaki ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 7 ilmeğimi de haroşa örüp sıramı tamamlıyorum. Çevirdim. Bu taraftaki son eksiltme sıram arkadaşlar. 5. son. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Haroşalarımı örüyorum. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 3, 6, 7 ilmek haroşamı ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. İkisini bir ördüm. Evet, son eksiltmemi yaptım. 8 ilmek eksiltmiş oldum. 4 ilmek düz, 2 ilmek ters. Desenime devam ediyorum. Şöyle sırayı yine son 7 ilmek kalana kadar, 8 ilmek kalana kadar örelim. Burayı da arka yüzden keseceğiz. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Şöyle 3, 6, 9 ilmeğim var. 4 düzden sonra 2 ters örüyorum. Kalan 7 ilmeğimi haroşa örüp sıramı tamamlıyorum. Şöyle görüntü bu. Çevirdim. Bu taraftaki de son eksiltmemi yapıyorum arkadaşlar. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 4, 5, 6 ve 7. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. 4 ilmek ters desenime devam ediyorum. Evet. Sıramızı tamamlayalım. Evet, sıranın sonunda son 8 ilmek kala bir düz ördüm. Kalan 7 ilmeklerimi de haroşa örüp sırayı tamamladım. Şöyle 7 ilmek haroşadan sonra bir ters ilmeğim olduğu için o şekilde arka yüzde ördüm. Evet, artık yoluma devam ediyorum. Eksiltmelerimizi tamamladık. Yani koltuk kesimini tamamladık. 3, 6, 7 ilmekten sonra sıradaki ilmeğim ters. Bir doladım. Desenime devam ediyorum. Evet, şöyle göstereceğim. Şöyle. Ense kısmına kadar öreceğiz arkadaşlar. Sonra kesim yapacağız. Ense kısmına kadar örelim. Kesimi beraber yapacağız. Tamamlayıp döneceğim. Evet, omuz hizasına gelene kadar ördüm arkadaşlar. Yine buradaki haroşa sıralarım 29 oldu. Kesimi yapacağız. Önleri yaptığımız gibi aynı şekilde kesimini yapalım arkadaşlar. Sonra inşallah dikime geçeceğiz. Evet, tamamen ilmeklerimizi keselim. Evet, kesimini tamamladım arkadaşlar. Artık dikime geçebiliriz. Şöyle tersi bana bakacak şekilde yere seriyorum. Biraz da ipimi uzun bıraktım. Belki dikiş için yetmez diğer kestiğimiz ip diye. Şöyle yerleştirelim. Evet, şöyle. Ben buraya arkadaşlar burada biraz uzun bırakmıştık. Onu iğnemi geçirdim o ipe. Şöyle. Bu şekilde dikeceğiz inşallah. Evet, şöyle nasıl dikeceğiz? Evet, şöyle bakın şu şekilde yerleştiriyorum. Şöyle içeriden alacağım.
Evet, burayı dikelim arkadaşlar. Şöyle devamı gibi olsun. Evet, içeriden düğüm atacağım. Şöyle biraz sabitleyeyim. Şöyle biraz da yürüteceğim. Fazlasını kesiyorum. Evet, şöyle buradaki ipime iğnemi geçireyim. Evet, şuradan başlayalım. Şöyle çevireyim. Şöyle yine aynı teknikle arkadaşlar. Şu şekilde dikiyorum ben. Düz tarafından dikiyorum, tersinden değil. Siz nasıl dikiyorsanız o şekilde dikebilirsiniz. Benimle aynı şekilde de dikebilirsiniz karşıya. Şöyle. Evet, bu tarafa. Evet, dengeli bir şekilde dikelim. Şöyle. Evet, bilirsiniz arkadaşlar. Bakın böyle dikince yapışık gibi duruyor desenler. Bu şekilde diğer omuz kısmında, yani buraya kadar gelelim. Kesimi tamamlayalım. Burayı da aynı teknikle şöyle yanlardan alarak dikiyorum arkadaşlar. Hem bu teli hem karşıdaki teli, mesela hem bu teli hem karşı taraftaki teli alarak dikiyorum. Burayı da şöyle buraya kadar, bu uç kısma kadar koltuk altında dikelim. Ben de tamamen dikip döneceğim. Evet, dikimini tamamladım. Şöyle omuz kısmı, ense kısmı bu şekilde diktim arkadaşlar. Şöyle bu kısmı da bu şekilde yanlardan tel alıp şöyle koltuk altı da bu şekilde düğmelerini de diktim. Boyut olarak ideal oldu arkadaşlar. Genişlik olarak gördüğünüz gibi zaten esniyor. Giydikçe kendisini bırakır, genişler. En olarak gayet ideal. Boy olarak da gayet ideal. Eğer ki çocuk zayıfsa arkadaşlar, zayıfsa 6, 7, 8 yaşa kadar olur. Yani boyunu uzatabilirsiniz. O şekilde yapabilirsiniz. Çok hoş, çok güzel. İçime sindi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi desenimiz de zaten çok hoş, çok güzel.
Böyle. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abonelik tamamen ücretsiz. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil, ileride örmek istiyorum derseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Bu tür modellerin daha fazla gelmesini istiyorsanız da istiyorum yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.